Yepyeni bir videolu tarif ile hepinize tekrardan merhabalar. Bugün sizlerle birlikte dışı çıtır çıtır, içerisi tam da olması gerektiği gibi pamuk gibi yumuşacık, hafif sulu ve çok lezzetli bir çıtır tavuk hazırlayacağız. Bu tariften sonra iddia ediyorum asla ve asla dışarıda yediklerinizle kıyaslamayacaksınız. Çünkü gerçek tavuk lezzetinde, çıtır tavuk lezzetinde ve çok güzel bir tarif. Mutlaka kaydedip denemenizi tavsiye ederek hemen işime başlıyorum. Öncelikle sos için 2 adet yumurtayı uygun bir çırpma kabının içerisine aldım. Birer çay kaşığı olacak şekilde üzerine pul biber, tatlı toz biber, karabiber ve kekik ekledim. Hemen peşinden 2 çay kaşığı kadar tuz ekledim. Tuzu kontrollü ilave edelim lütfen. Bir tane rendelenmiş veya eziciden geçirilmiş yani bir diş kadar sarımsak ilave ettim. Bir şişe maden suyunu ekledikten sonra şöyle hızlıca çırpıcı yardımıyla güzelce çırpıyorum. Hemen peşinden 2 su bardağı kadar un ilavesi yapalım. Kıvamı hafif bir yani yaptığınızda kek hamurunun kıvamı nasıl olur? Hafif koyu kıvamda. O şekilde bir kıvamda olması lazım. Kesinlikle çok sulu bırakmamaya dikkat edelim. Sos hazırladıktan sonra bir köşeye alıp tavukları hazırlayalım. Tavuk göğsü kullandım. Dilerseniz but eti de kullanabilirsiniz. Sadece mutlaka üzerindeki deriden arındırmayı unutmayalım. Yani derisini tamamen çıkartalım. Tavuk göğüslerim hazır şekildeydi. Yani tamamen doğranmıştı. Sadece üzerlerine delikler açtım ki sos içerisine güzel gitsin. Sosun tadını, lezzetini içerisine hapsedebilsin. Sizler de böyle yaparsanız daha güzel olur. Hazırladığım tavuk etlerini hızlıca sosun içerisine aktardım ve güzelce karıştırıyorum. Hemen peşinden üzerini bir streçle hava almayacak şekilde kapatalım. Ve böylece buzdolabında en az 1 saat, en fazla ise 2-3 saat kadar dinlenmeye alalım. Etler buzdolabında dinlene dursun. Biz bu aşamada geçelim sos hazırlığına. Bu sosun yani şu anda tarifini vereceğim sosu isterseniz burger, isterseniz de sandviç tariflerinizde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Çok çok lezzetli bir sos. Mutlaka kaydedin, bu tarifi de deneyin. Bir tane küçük soğanı ince ince doğradım. Bolca salatalık turşusu veya karnişon turşu doğradım. Üzerine ilave ettim. Birazcık taze dereotu ekledim. 1 yemek kaşığı kadar hardal sos, tuz, karabiber ve bolca mayonez ilavesi yapıyorum. Mayonezi de ekledikten sonra güzelce karıştırıp sosumuzu hazır edelim. İsterseniz biraz ketçap da kullanabilirsiniz. Ben genelde o şekilde yaparım ama bu seferlik ketçap ilave etmemeyi tercih ettim. Sosu buzdolabına kaldırdım ve üzerinin unlu kısmını hazırlıyorum. Yani tavuk etlerimizi bulamak için ununu hazırlıyorum. 1 su bardağı kadar unu aldım. İçerisine birazcık toz tatlı biber ve tuz ilavesi yaptım. Güzelce karıştırdıktan sonra tavuk etlerini içerisine ekliyorum. Üzerindeki fazla sostan arındırdıktan sonra tek tek eklemeyi ihmal etmeyelim. Şöyle tekrardan bir karıştırmayı da unutmayalım. Etlerin her tarafını una buladıktan sonra artık kızartmaya hazır duruma gelmiştir. Bu aşamada da önceden ben yağ hazırlayıp ocağın üzerine aldım ve kaynama derecesine kadar ısıttım. Sizler de mutlaka unutmayın. O aşamayı da çok uzun uzun göstermek istemedim. Yani yağ ekledim, ısıttım falan. Zaten bunlar bildiğimiz şeyler. Tencerenizin de derin olmasına dikkat ederseniz çok daha güzel bir şekilde pişecekler. İlk aşamada etleri içerisine ilave ettiğinizde üzerindeki katman tamamen kuruyana kadar karıştırmamaya dikkat edelim. Bir 2-3 dakika geçtikten sonra üzerine tamamen yapışıp kuruyup kızarmaya başladıktan sonra hafiften çevirebilirsiniz.
Bu arada öyle hemen attınız anında pişti diye bir şey yok. Gerçekten birazcık pişme süresi uzun olabiliyor. Ortalama 15-17 dakika kadar sürdü açıkçası. Ancak gerçekten buna değer mi derseniz değer. Hazır aldıklarımız nasıl bir yağda kızarıyor, nasıl oluyor falan, bunları yani şu anda düşünmek bile istemiyorum. Gerçekten asla tavsiye etmiyorum. Neredeyse şu yaşıma kadar çok az sayılı defa tükettiğim bir şey. Ama evde yaptığımızda tabii çok da sağlıklı olmasa bile en azından dışarıda yediklerimizden daha iyi olduğunu biliyoruz. O yüzden gönül rahatlığıyla sizlere de tavsiye edebiliyorum. Böyle üzerleri nar tanesi gibi kızardıktan sonra bir mutfak havlusunun üzerine alalım ki fazla yağlarından arınsınlar. Artık hazır oldular. Hemen servis aşamasına geçelim. Bu arada önceden pişirip birazcık bekletebilirsiniz. Yani tamamı aynı anda pişmeyebilir. Isıtmak için fırın veya airfryer kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. İçerisinde nasıl olduğunu hemen gösteriyorum. Gerçekten sulu sulu çok güzel bir şekilde pişmiş. Yani içerisi böyle tahta gibi olmuyor. Yumuşacık, çok güzel. Şöyle tel tel ayrılan bir tavuk eti oluyor ve de çok lezzetliydi. Dediğim gibi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer denerseniz tarifimi deneyecek olan herkese fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bir önceki videolu tarifimde sandviç ekmeğinin de tarifini sizlerle paylaşmıştım. Dilerseniz yukarıdaki linke veya açıklama kısmındaki linke, onlara da olmazsa kanalıma ziyaret ederek ya veya kanal ismimi üzerine tıklayarak o videoma da göz gezdirebilirsiniz. Özellikle sandviç ekmeği tarifimi de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bir tane kıvırcık salata yerleştirdim. Üzerine çok ince dilimler şeklinde doğradığım taze domates ve salatalığı yerleştirdim. Dilerseniz turşu da kullanabilirsiniz. Ancak ben sosumun içerisinde turşu salatalık kullandığım için tekrardan salatalık turşusu kullanmak istemedim açıkçası. Ekmeğimizin en alt katmanına taze sebzeleri yerleştirdikten sonra üzerine hazırladığımız sosu sürelim ve en üstüne de, yani sosun üzerine de çıtır tavuğu koyup bu şekilde servis edelim. Yani en azından ben öyle yaptım. Sizler de dilerseniz bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Sizler için birçok farklı tarifi bir arada vermiş oldum. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Şu an ne düşünüyorsanız yoruma yazarsanız ben de çok mutlu olurum. Sizlerin değerli yorumlarını genelde her zaman olduğu gibi tek tek okuyorum ve elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Sizler de beni yorumsuz, beğenisiz ve de desteksiz bırakmazsanız çok çok sevinirim. Tekrardan yepyeni bir videolu tarifte sizlerle görüşmek ümidiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.